Sağlığın kıymetini yatağa düşen, Malatya'nın kıymetini gurbete düşen anlar. 660 gram kuşbaşı et. Plakam 44, çekilin yoldan, ederim flört. 1, 2, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, çiçek yağı. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile jet gibi tarife başlıyoruz. İster kuzu eti, isterseniz dana eti kullanabilirsiniz. Ben kontrfile kullanıyorum. Dana kontrfile. Etin büyüklüğünü damak tadınıza göre ister 2 parmak boğum, isterseniz 1 parmak boğum büyüklüğünde kuşbaşı şeklinde kestirebilirsiniz. Isının en yüksekte olması önemli. Var mı Malatyalı aramızda? Malatyalı olan elini kaldırsın. Nefis, lezzetli bir Malatya yemeği yapıyoruz. Evde yapılabilecek en iyi kebap tarifini veriyorum. Malatya kebabı. Saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Bugünkü vampir Malatyalı. Malatya pötürgeli vampir. Şimdi hemen bir fırın tepsisi, 2 tane patlıcan. Patlıcanları fırına atmadan önce delelim. Tarifin sonunda müthiş bir film paylaşacağım. Mutlaka seyredin. Ailenizle, evdekilerle güzel zaman geçirin. Bu arada etleri yakmayalım. 3 dakika sonra eti çeviriyorum. Bakın nasıl mühürlenmiş, görüyor musunuz? Her tarafını tek tek çeviriyorum. 3 dakikada diğer tarafı pişsin. Ve patlıcanlar fırına. Önceden ısıtılmış, 200 derece 30-40 dakika közlerine kadar pişmeye bırakıyorum. Et suyunu bırakması için kapağını kapatıyorum ve 15 dakika pişmeye bırakıyorum. 15 dakika sonra beraber açıyoruz. Et ilk başta suyunu bırakmış, daha sonra yeniden toparlamış. Etin lezzeti tamamen tavaya geçmiş. Çelik tava kullanmamızın faydaları: 2 diş sarımsak. Hemen ezelim. Sarımsaklar yanmadan hızlı olmamız gerekiyor. 1 soğan. Soğanı hemen ince ince. Yalnız bu arada bıçak küçük kaldı. Büyüğüyle devam edelim. Daha rahat ederiz. Küçük küçük yemeklik doğruyorum. Soğanlar da hemen tavaya. Karıştır, karıştır. Sarımsakla soğan ete lezzetini versin. Beraber 1-2 dakika kavrulsun. 1-2 dakika sonra artık tuz ekleyebiliriz. Sanırım en kötü alışkanlığım fazla tuz kullanmak. Seksi, yakışıklı ve akıllı olmamdan sonra. 2 tane sivri biber, hemen kafasını keselim ve ortasındaki fazla çekirdeğini alalım. Daha da lezzetli olsun. İkincisinin de fazla çekirdeğini alalım. Biberleri ince ince yemeklik şekilde doğruyorum. Tekrar karıştırdıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, domatesler küçükse 4 tane, büyükse 2 tane domates kullanabilirsiniz. Kabuklarını soyabilirsiniz. Benim domateslerim çok küçük olduğu için kabuklarını soymuyorum. Domatesleri toplam 8 parçaya bölüyorum. Her birini 8 parçaya böldükten sonra tavanın tam ortasını açıyorum. Ve 1 yemek kaşığı domates salçası. Tahta kaşık kullanalım. Salçayı tavanın ortasında yağ ile birlikte iyice açalım. Tabiri caizse salçayı iyice öldürelim. Sıra domateslere geldi. Tavanın tam ortasına domatesleri ilave edelim. Tekrar karıştır. İyice karıştırdıktan sonra muhteşem üçlü. 1 çay kaşığı pul biber. Hatta 2 çay kaşığı olsun. Daha lezzetli olur. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Muhteşem üçlü görevini yaptı, gidiyor. Tekrar son kez bir karıştıralım. Bütün lezzetler iç içe girsin, birbirine girsin. Şöyle bir 5 dakika bekliyorum. Görüyorsunuz değil mi? Domates suyunu bırakmış. Ona göre su ayarı yapacağım. Domatesin sulu olduğunu görüyorum ve ilk başta yarım su bardağı sıcak suya ilave ediyorum. Şöyle bir bakıyorum.
Biraz daha suya ihtiyacı olduğunu görüyorum. Yarında yarısı kadar su daha ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Altını kısıp yarım saat boyunca pişmesine izin veriyorum. Yarım saat yeterli olacaktır. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Keyfimize bakacağız. Patlıcanlar közlendi. Hemen soyalım. Dağıtmadan bütün halde soyarsak çok daha lezzetli olacak. Birincisi tamam. Sıra ikincisinde. İkinciyi de dağıtmadan kabuklarını soyalım. İlk başta küp küp keseceğim. Daha sonra inceltebildiğim kadar inceltiyorum. İnceltebildiğim kadar inceltiyorum. Burada bir karar vermelisiniz. Suyunu çektirip çektirmemeye siz karar vereceksiniz. Fırın tepsisine közlediğim patlıcanları kaşık yardımıyla yayıyorum. Görüntü bu. Benim için bu kadar suyunu çektirmek yeterli. Ama isteyen daha da fazla çektirebilir. Fakat fırınına gireceğini unutmayın. Suyunun lezzet vereceğini unutmayın. Ama çok da sulu sulu olmasın. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Görüntü nasıl? Bana sorarsanız müthiş. Hemen bu fırına 200 derece 20 dakika üstü kızarana kadar. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Esasında bu etin, bu yemeğin hakkı bonfileydi. İmkan olan bonfile kullansın. Tam 3 parmak tekniğin zamanı geldi. Ama ekmek yemiyorum. Rejimdeyim ne yazık ki. Disiplinli yaşıyorum bu ara. Aynı restoranlardaki gibi, lokantadaki gibi bir tabak yapalım. Aynı onların standart tabağı. İnanılmaz kokuyor burası. İnanılmaz kokuyor. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız muhteşem. İlk önce patlıcanından bir tadına bakalım. Açın ağzınızı. Nasıl mı olmuş? Etinden bakalım. Açın ağzınızı. Normalde kaşık kullanmam ama şöyle bir kallafi lokma almak istiyorum. Açın ağzınızı. Nasıl mı olmuş? İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz. Evde yapabileceğiniz muhteşem bir yemek yaptık. Hemen şuraya bir film bırakıyorum. Ne zamandır, uzun zamandır film paylaşmıyorduk. Eşin, çocuğun, akraban, kimsen yok. Doğal olarak yaşlanıyorsun. Yaşlandıkça sağlığın kötüye gidebilir. Tam bu sırada devlet diyor ki madem kimsen yok sana yasal bir vasi atıyorum. İşte böyle bir vasiyi konu alıyor. İşinde son derece başarılı bir vasiyimiz var. Kendisi çok hırslı ve tuttuğunu koparan cinsten çakal ama fakat bir gün rast geldiği bir yaşlı onun tüm hayatını değiştiriyor. Her kuşun eti yenmez. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Yemek inanılmaz lezzetli. Zeki Müren yanılmış olamaz. Elbet bir gün herkes bu kanala abone olacak. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.